Bazı yerler vardır ki içine girince gerçekten başka bir dünyadaymış gibi hissedersiniz. İsviçre'deki Lauterbrunnen Vadisi bizim için tam olarak öyle bir yerdi. Şelalelerin arasına kurulmuş küçücük bir köy, etrafı devasa dağlarla çevrili bir vadi ve 2 gün boyunca evimiz olacak karavanımız. Ve tabii ki bu yolculuğun en meraklı yolcusu Atso. Ekibimizin küçük üyesi Atso ile birlikte yaptığımız tren yolculuğunun ardından İsviçre maceramızda evimiz olacak karavanımızı teslim almak üzere Freiburg'a vardık. Kısa bir hazırlığın ardından yola çıktık ve rotamızı İsviçre'nin en etkileyici vadilerinden Lauterbrunnen'e çevirdik. Yol boyunca gördüğümüz manzaralar bile heyecanlanmamız için yeterliydi. Dağlar yavaş yavaş ufukta belirmeye başladığındaysa asıl sürpriz vadiye ulaştığımızda bizi bekliyordu. Ve sonunda Lauterbrunnen'e vardık. Önümüzde bizi bekleyen dolu dolu 2 gün ve karavanımızla eşsiz manzaraların tadını çıkaracağımız bu vadideki kamp alanımız vardı. İsviçre'nin en güzel kamp alanlarından bir tanesi bizim kaldığımız Camping Jungfrau. Eğer İsviçre'de kamp yapmayı planlıyorsanız karavanla veya çadırla burası zaten ilk sıralarda göreceğiniz yerlerden bir tanesi. İlk geldiğimiz zaman şelaleyi gördüğümüz için o karşılaştığımız manzarayla ilk buraya gelmişiz dedik. Manzarası inanılmaz güzel. Lauterbrunnen'de 2 günümüz olduğunu söylemiştik. Buradaki ilk günümüzü böyle birazcık daha sakin ve hafif rotalar seçerek geçirmeye karar verdik. O yüzden Lauterbrunnen'in merkezinden 2 önemli ve güzel şelale var. Onlara gitmeye karar verdik. Bunlardan ilki Trümmelbach Şelalesi. Yaklaşık Lauterbrunnen'in merkezinden 45 dakika mesafede yer alıyor. Burası yürüyerek çok keyifli bir yol. Aynı zamanda zorlu bir yol olmadığını da daha önce okumuştuk. Gerçekten de öyle. Çok kolaylıkla yürüyebileceğiniz bir yol. Manzaraları harika. Yani her dakika durup fotoğraf ve video çekmek isteyeceksiniz. O yüzden eğer Lauterbrunnen'e geliyorsanız bu şelalelere yürümenizi tavsiye ederiz. Geri döndüğümüz zaman da diğer şelale olan Staubach Şelalesi'ne gideceğiz. Onun da üstüne çıkabileceğimizi görmüştük videolarda. Onu yapmaya çalışacağız. Şimdi yolumuzun kalan kısmını yürümeye devam edelim. Şimdi gerçek bir yorumda bulunayım mı? İsviçre her ne kadar böyle hani manzaralarını görsek etsek de sosyal medya üzerinden böyle hafif bir ön yargım vardı. Hani Almanya'ya çok yakın olmasından dolayı çok farklı gelmeyecekmiş gibi böyle bir hissiyat vardı. Ama manzaralar böyle çok gerçek dışı hissettiriyor. Sanki böyle tiyatro sahnesinin içindeymişiz gibi hissediyorum manzaraları falan görünce. Yani İsviçre beklentimin çok üstünde çıktı. Şu anda yürüyüş yaparken böyle bir kartpostal sahnesinin içerisinde yürüyormuşuz gibi bir hissiyat oldu açıkçası. Hani şey gibi değil mi? Çocukken çizdiğimiz resimler olur ya hani dağlar, işte bir kulübe, önünden bir şelale akar falan, inekler. Hani o küçükken çizdiğimiz resimlerin içindeyiz ya da böyle bir izlediğimiz çizgi filmlerin içindeyiz gibi. Bana da şunu hissettirdi, böyle çocukken yediğim Milka çikolataların üzerindeki inek ve bir arkada dağ resmi olurdu ya. Kendimi böyle gerçekten Milka paketlerinin üzerindeki o manzaradaymış gibi hissediyorum. Çok da yanlış sayılmaz. Çünkü burada yürürken sürekli her yer burada dağlarda inekler var. Ama mor değiller, öyle bir problem var. Evet, galiba Milka orada bizi kandırmış biraz. Onun dışında manzaralar tamamen gerçek.
buna çok sık rastlıyoruz İsviçre dağlarında gezerken. Zaten her yer hayvan ve hayvancılık olduğu için her yerde de süt ve peynir satışı var. Aynı zamanda bu şekilde otomatlardan da taze peynirler alabiliyorsunuz. Gerçekten çok enteresan bir şey. Fiyatlarından bahsedecek olursak da yaklaşık 300 grama 7 İsviçre frankı gibi, yani yaklaşık 8 euro gibi bir ücrete tekabül ediyor. Yani zaten İsviçre'nin pahalı bir ülke olduğu su götürmez. Bunu herkes biliyor. Biz de bunu daha ilk günden yaşayarak görüyoruz. O yüzden İsviçre standartlarında normal kabul edebileceğimiz bir fiyat. İneklerden sonra şimdi keçilerin yanından geçiyoruz. Keçileri görünce aklımıza İskoçya videomuzdaki Tuğba'nın İskoçya dağlarında gördüğümüz keçilerin sesini çıkardığı kısım geldi. İskoç dağlarında aşağı doğru inmeye çalışırken karşımıza çıkan dağ keçileri. Ya. O video çok izlendi gerçekten. Acaba Tuğba'nın keçi sesi taklidinden mi kaynaklandı diye düşündüm. Daha çok izlenmesi için bu videoda da yapabilirdim ama yapmayacağım. Cemal'in Kuzey İskoçya'dan beri aklında olan sopaları sonunda aldı. Çok mutlu. Gerçekten çok mutluyum. Ama tek problem şu. Sopalarla yürüyünce beni çok moda sokuyorlar. Sanki hızlı yürümem gerekiyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Ve daha sonra da Tuğba neden bu kadar hızlı yürüyorsun? Keyfini çıkartamıyoruz senin yüzünden diyor. Yani gerçekten suç benim değil. Suç tamamen bu sopaların. Trümmelbach Şelalesi'ndeyiz ve burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Trümmelbach Şelalesi şu anda Avrupa'da bir dağın içinde bulunup halen ulaşılabilir olan tek buzul şelalesi. Buzul şelalesi denmesinin sebebi ise bu şelalede akan suyun yağmur suları değil, Jungfrau, Mönk ve Eiger dağlarının buzullarının erimesiyle akan suları görüyorsunuz bu şelalede ve inanması güç olsa da saniyede tam 20.000 litre su akıyor. Buraya geldiğinizde yaklaşık kişi başı 18 franklık bir ücret ödemeniz gerekiyor ve 1 dakikalık bir filiküler yolculuğuyla en tepe noktaya ulaşıyorsunuz. Oradan da şelaleleri birer birer görerek aşağıya doğru iniyorsunuz. Şu anda Trümmelbach Şelalesi'ne doğru çıkıyoruz. Tutun. İnanılmaz bir yerdeyiz. Şimdi size hayatınızda görebileceğiniz en ilk görüntülerden bir tanesini göstereceğim. Ya şimdi orayı gördükten sonra hani bunlar da şelale mi falan gibi oluyorsun. Bundan sonra şelalelere şelale diyemem ben.
ben şelaleye girmeden önce açıkçası 18 franklık ücreti duyduğum zaman birazcık çekinceliydim. Dedim acaba girmesek mi? Birazcık şelale görmek için açıkçası bana yaklaşık 20 euro fazla geldi. Ama iyi ki Cemal'i dinlemişiz. Çünkü hayatımızda gördüğümüz en enteresan şeylerden bir tanesiydi. Görmeye kesinlikle değer. Hani şey gibi düşünüyorsunuz, 20 euroyu neye vermiyoruz ki gibi. Ama hayatınızda görebileceğiniz en güzel doğal manzaralardan bir tanesi olacak. O yüzden burayı çok öneriyoruz. Biraz yolu da bence meşakkatli, inmesi çıkması. O yüzden hani çocuklu aileler açısından aklınızda bulunsun. Böyle inerken özellikle dar merdivenlerden inmeniz gerekiyor. Ve iniş yaklaşık bir 20 dakika falan sürüyor. Bu arada biz kamp alanında kaldığımız için %10'luk bir indirimimiz oldu. Eğer siz de Lauterbrunnen bölgesinde bir kamp alanında kalıyorsanız bunu mutlaka sorun. Bu şekilde siz de %10 indirimli aktivitelere katılabilirsiniz. Aynı zamanda zaten yarın da bahsedeceğiz. Toplu ulaşımlarda da gondola binmek istediğiniz zaman da yaklaşık %30'luk bir indirimi olacakmış. Türümbelbach şelalesine gelmek için 3 seçeneğiniz var. Ya bizim yaptığımız gibi Lauterbrunnen'den yaklaşık 45 dakikalık oldukça düz bir patika boyunca yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz. İkinci seçeneğiniz kendi aracınızla gelebilirsiniz veya karavanınızla. Burada bir park imkanı var ve açıkçası 2 saate kadar da ücretsiz şekilde aracınızı park edebilirsiniz. Üçüncü alternatif ise hemen Türümbelbach şelalesinin girişinde bulunan otobüs duraklarına Lauterbrunnen'in merkezinden otobüste ulaşabilirsiniz. Hangi seçenek sizin için daha uygun olacaksa bunu kendiniz değerlendirin. Ancak biz tabii ki de eğer sizler için çok zor olmayacaksa bu manzaraları kaçırmamanız için yürümenizi öneririz. Aynı zamanda İsviçre'ye hangi mevsimde gelmemiz gerektiği konusunda da kararsız kalmıştık. Daha çok Temmuz ve Ağustos ayında popüler olduğunu biliyoruz. Ama hem çok fazla dolu olmamasını istediğimiz için hem de böyle havaların çok sıcak olmasını istemediğimiz için böyle Mayıs ayında gelmeyi tercih ettik. Bakalım bizim için mantıklı bir tercih olmuş mu? Onu bu hafta zaman gösterecek. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Tam olarak ilkbahar, her yerin yeşil olduğu, çiçeklerin açtığı çok güzel bir mevsim aslında İsviçre için. O yüzden ben pişman olacağımızı düşünmüyorum ama bakalım zamanla nasıl olacak. Evet, Lauterbrunnen Vadisi'nde yürümeye devam ediyoruz. Burada vadinin iki yanını görebiliyoruz. Ve şu karşıda görmüş olduğumuz kısım bizim kamp alanımız. Hatta karavanımız tam olarak şu anda şu görmüş olduğumuz akan nehrin yanında yer alıyor. Herhalde dünya üzerinde oturabileceğiniz en güzel bank manzaralarından bir tanesi olabilir. Şu anda şu ailenin oturmuş olduğu manzara. Lauterbrunnen Vadisi'nde tam karşılarından akan bir şelale manzarasıyla nehrin kenarında. Evet, şu anda nehrin üzerinden bu köprüyle kamp alanımıza geçiyoruz. Kamp alanımıza döndüğümüzde karavanımızda bir miktar dinlendikten sonra ekibimizin küçük üyesi Atsoy'u da yanımıza alarak günün kalan programına devam ediyoruz. Şimdi Lauterbrunnen Vadisi'nde Staubbach şelalesine geldik. Zaten Staub Almanca'da toz demek. Zaten görüntüsünden de anlayabileceğiniz üzere
Bu şelaleye bu ismin verilmesinin sebebi rüzgarın etkisiyle yaklaşık 300 metreden düşen şelalenin sularının bir toz dumanı gibi dağılıyor görüntüsü veriyor olmasından dolayı. Staubach Şelalesi aslında Lauterbrunnen Vadisi'nin simgesi desek yeridir. Geldiğiniz zaman burada şelalenin yakınına kadar çıkan patika bir yol var. Oradan dilerseniz çıkıp yakınından bir görüntü alabilirsiniz. Ancak bizim şimdiye kadar gördüğümüz tüm yorumlar açıkçası çok net bir şelale görüntüsünün olmadığı yönündeydi. O yüzden biz de açıkçası bu yüksekliğe çıkmayı bugün için planlamadık. Evet, aramıza katılan yeni arkadaş Atso. Görüntüye gir. Bu yürüyüş için Atso'yu karavana gidip aldık. Çünkü Atso'nun biraz uykusu vardı. Diğerine gelemezdi. Şimdi birazcık Atso'yla dolaşıyoruz. Her zamanki gibi turistlerin ilgi odağı. Gören herkes Atso'yu sevmek istiyor. Staubach Şelalesi'ni Atso görmesin mi? Tabii ki görsün. Ve şu anda da Atso Staubach Şelalesi'nin yanında ve manzaranın keyfini çıkartıyor. Şöyle manzaraya baksın. Kamp alanımız zaten Staubach Şelalesi'nin hemen yakınında olduğu için kamp alanımıza uğrayıp Atso'yu alıp oraya görmeye geldik. Şimdi de hemen zaten merkezin yanında bulunduğu için Lauterbrunnen'in merkezini biraz dolaşacağız. Lauterbrunnen'in merkezi de zaten çok da büyük değil. Gezmesi çok uzun sürmeyecektir. Tabii İsviçre'ye gelmişken her yerde İsviçre çakısı görmek mümkün. O zaman birazcık Lauterbrunnen bölgesinden bahsedebiliriz. Çünkü bizim yaklaşık 6 günlük seyahatimizin 2 gününü burada geçiriyoruz. Zaten İsviçre'de hiking dediğimiz zaman en çok bilinen bölgelerden bir tanesi de burası. Burası kışın kayak, yazınsa tam bir hiking cenneti. Burayı çok meşhur yapansa muhteşem coğrafyası. Burası tamamen buzul hareketleriyle oluşmuş ve 72 tane şelalenin olduğu muhteşem bir coğrafya. Zaten geldiğiniz zaman yürürken de bu şelaleleri birer birer göreceksiniz ve gerçekten manzaralar çok etkileyici. Bizim en çok etkilendiğimiz anlardan bir tanesi de dün akşam biraz hava kararmıştı gelirken ve karanlığın içinden gelirken bir anda karşımıza Staubach Şelalesi çıktı ve karanlıkta ışıklandırıyorlarmış. Hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıktığı için gerçekten çok etkilendik. Onun hemen altında da kamp alanımız olduğu için o yüzden dedik ki iyi ki burada kalmışız. Bir daha gelsek sanıyorum yine burada kalırız. Lauterbrunnen ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu ki burayı çok meşhur yapan bir diğer nokta Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'ni yazarken elflerin yaşamış olduğu efsanevi vadi için Lauterbrunnen bölgesinden ilham aldığı söyleniyor. Kendisi zaten 1910 yılında Lauterbrunnen bölgesini ziyaret etmiş ve daha sonra Yüzüklerin Efendisi'ni yazmış. Aynı zamanda YouTube hesabımızda bize abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sorularınız varsa yazmayı unutmayın. Instagram hesabımızdan da gittiğimiz yerlerle alakalı çok güzel içerikler paylaşıyoruz. Instagram hesabımıza da göz atmayı unutmayın. Peki Atso, sen nasıl buldun Lauterbrunnen'i? Atso'nun biraz uykusunu getirdi bence. Ve böylelikle Lauterbrunnen bölgesindeki ilk günümüzü bitiriyoruz. Şimdi karavanımıza dönüp muhteşem bir manzara eşliğinde akşam yemeğimizi hazırlama zamanı.
İkinci günden herkese merhaba. Merhabalar. Bu sabah Lauterbrunnen'deki ikinci günümüz. Bugünkü rotamızdan birazcık bahsedelim. Lauterbrunnen'in yakınında çok ünlü bir dağ kasabası var, Mürren. Mürren dağda olduğu için Mürren'e teleferikle ulaşım sağlanması gerekiyor. O yüzden biz de şimdi kamp alanımızdan çıktık, park alanına geldik. Buradan Mürren'e doğru birazdan kahvaltı ettikten sonra çıkacağız. Orada çok merak ettiğimiz, İsviçre'deki en güzel rotalardan biri olduğunu duyduğumuz North Face Trail var. Onu yapmak istiyoruz bugün. Yaklaşık 7-8 kilometre uzunluğunda olduğunu görmüştük. Bakalım hava şartları da bugün birazcık daha yağmurlu. Nasıl olacak merak ediyoruz. Ama şu an için şunu söyleyebiliriz. Yağmur yağdıktan sonra da manzaralar ayrı güzel oluyor. O yüzden devamlı yağmadığı sürece çok problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Tabii hayatımızda ilk defa kamp yapıyoruz ve hayatımızda ilk defa karavanla seyahat ediyoruz aslında. Karavanla seyahat etmenin belki de en güzel yanlarından bir tanesi her istediğiniz uygun yerde masa sandalyenizi dışarıya çıkartıp kahvaltınızı yapabiliyor olmanız. Müre'nin park alanına geldik. Buranın zaten çok geniş bir park alanı olduğunu ve her zaman için boşluk bulunabildiğini okumuştuk. O yüzden de geldik, karavanımızı rahatça geniş bir alana park ettik ve masa sandalyelerimizi çıkartıp yanına koyduk. Şimdi sabah kahvemizi içiyoruz. Müren'e çıkan teleferiğin yanındaki bu park alanı Steichelberg isimli bir park alanı ve burada ilk 1 saatlik park ücretsiz, yaklaşık 7-8 İsviçre frankı civarında bir ücret ödüyorsunuz bu turu tamamlayıp geldiğiniz takdirde. Ancak siz daha uzun vakit geçirmek isterseniz de bir günlük ücreti maksimum 11 frank. Yani bir gün içerisinde dilediğiniz kadar buraya park edip maksimum 11 frank ödeyebilirsiniz. Evet, şimdi biraz da Atsu'nun enerjisini atma saati. Yani haklı olarak o da küçük bir alanda bulunduğu için onu birazcık hava aldırmak gerekiyor. Her yürüyüş rotası da ona uygun olmadığı için o yüzden biraz öncesinde sonrasında hava aldırıp enerjisini atmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa karavanın içinde enerjiyi atamayınca canı sıkılıyor. Lauterbrunnen'e geldiğinizde şu anda görmüş olduğunuz gibi yamaç paraşütünü de deneyebilirsiniz. Bu bizim için fazla cesur bir aktivite olduğundan dolayı biz tercih etmiyoruz. Şimdi Müren kasabasına çıkmak için Steichelberg teleferik istasyonuna geldik. Müren'e maalesef yağmurlar eşliğinde çıkıyoruz. Ama hazırlıklarımız tam. Hadi gelin şimdi Müren'e çıkalım. Şimdi Mürren için teleferik biletlerimizi aldık ve kişi başı yaklaşık 23 franklık bir ücret ödüyorsunuz gidiş dönüş için Mürren'e. Ve aynı zamanda bu Mürren'e giden teleferik daha sonra devam ediyor. 2 durak daha var. En tepeye çıktığınızda ise yaklaşık 3000 metre yükseklikte Piz Gloria isimli Avrupa'nın en yüksek restoranı unvanına sahip yer var. Oraya çıkabilirsiniz. Orayı ünlü yapan bir diğer şey ise bir James Bond filminde bir karakterin üssü olarak kullanılmış olması. Bu yüzden de ünlü açıkçası. Ancak şöyle bir detay var, onu söylememiz lazım. Schilthorn'a yani o en tepeye çıkmak isterseniz kişi başı yaklaşık 115 frank gibi çok yüksek bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama tabii ki tercih sizin. Anlatması, bilgi vermesi bizden, tercih edip planlaması sizden. Aynı zamanda biraz korkutucu da hissettiriyor tabii. Çok yüksekteyiz ve teleferiye çıkıyoruz. Hem çok güzel, çok enteresan bir tecrübe. Biraz korkutucu.
Mürren'de şu karşımda görmüş olduğunuz yer bir tenis kortu. Ve aşağısı 1600 metrelik bir yükseklik. Burada tenis oynamak isterseniz aklınızda bulunsun. Topunuz Lauterbrunnen'e kaçabilir. Müren'e geldiğimizde inanılmaz bir yağmur bastırdı. O yüzden daha yolun başında mola vermek zorunda kaldık. Burada çok güzel bir uygulamadan bahsedelim. Meteo Swiss diye İsviçre'nin kendi hava durumu uygulaması var. Buradan anlık olarak yağmur takibi yapabilirsiniz. Şu anda mesela çok fazla yağmur gösteriyor. Bir yarım saat sonra duracağını görüyoruz. O yüzden hani yolun başında ıslanmamak adına burada bekleyeceğiz. Daha sonra North Face Trail'a başlamayı planlıyoruz. Umuyoruz ki yağmur çok fazla yağmaz ve biz de rotamızı tamamlayabiliriz. Bir diğer çok güzel olan uygulama ise İsviçre'de eğer Google'a yazarsanız her yerin anlık olarak görüntüsünü görebiliyorsunuz. Mesela şu anda Piscaloria isimli bir yerin canlı olarak anlık görüntüsünü gösteriyor. Bu şekilde gitmek istediğiniz yerin görüntüsünü görebilirsiniz öncesinde. Mürren'e geldiğiniz zaman görüyorsunuz, teleferikle geldiğiniz zaman sanki metro istasyonundaymışsınız gibi oluyor. Farklı duraklara buradan Mürren'den aktarma yapabiliyorsunuz. Daha yukarıya da gidebilirsiniz. Biraz Mürren'den de bahsetmek gerekirse İsviçre'nin teleferikle ulaşım sağlayabildiğiniz en meşhur dağ köylerinden bir tanesi. Şu anda birazcık daha sezonun başı olduğu için birçok yer kapalı. Yazın eminiz ki burası çok kalabalık oluyordur. Zaten çok büyük de bir alan değil. Küçük, tatlı bir köy. Gezmesi çok keyifli, çok tatlı fotoğraflar çekilebilirsiniz. Mürren'de bir sokak manzarası şu anda. Tuğba, inanabiliyor musun şu anda bu manzaraya? Yağmur yağdığı için hiçbir şey göremiyorum. Bir anda bütün sisler dağıldı meğer arka tarafta bu manzara varmış. Uygulamanın söylediği zamanda yağmur bitti ve yola çıktık. Gerçekten de yağmur bitti. Şimdi bir saat göstermiyor. Umarız daha uzun süre öyle kalır. North Face Trail'de yürürken Mürren kasabası arkamızda kalmaya başladı. İnsan her an durup bir şeyler çekmek istiyor. Gerçekten Daha doğrusu zorunda kalıyorsun. Çünkü şunu gördüğün zaman çekmemen mümkün değil. Yürümeye devam ediyoruz. İlk kısım gerçekten söylenildiği gibi çok dik. O yüzden böyle biraz nefes nefese kaldık. Aynı zamanda İsviçre'de çok doğru olan bir şey var. O da kat kat giyinmek gerektiği. Yani içimize hem tişört hem sweatshirt hem mont giydik. Anlık olarak 5 dakikada bir durum değiştiği için ona uygun hareket etmek gerekiyor. O yüzden böyle kat kat giyinmenizi tavsiye ederiz. Çıkarken gördüğünüz bu dağlarsa zaten yan yana olan o meşhur 3 dağ Jungfrau, Mönch ve Eiger Dağı. En sivri olanın Eiger olduğunu düşünüyoruz. North Face ismi de zaten Eiger Dağı'nın kuzey tarafından yürüdüğümüz için adı oradan geliyor. Yani Eiger Dağı'nın kuzey tarafından North Face Trail adı da oradan geliyor. North Face Trail'da ilerlerken yine bir peynir dolabına denk geldik. Tuğba peynir dolabını incelemeye çalışırken şuradaki inekler Tuğba'yı bir miktar kovaladılar. Eğer Alp dağlarında bu şekilde dolaptan kendiniz peynir almak istiyorsanız peynirinizi alıp şuradaki QR kodu okutarak ödemenizi yapabilirsiniz. North Face Trail'de ilerlerken problem şu ki
tabelalandırma sistemi açıkçası bizce biraz eksik. Çünkü gerçekten yolunuzu kaybedebiliyorsunuz. Birden fazla patika yol var çünkü takip edilebilen. O yüzden bizim tavsiyemiz ya Google Maps ya da çeşitli uygulamalar aracılığıyla kendinize North Face Trail rotasını offline olarak telefonunuzda bulundurmanız ve GPS'inizle kendinizi takip etmeniz. Biz açıkçası bir uygulama üzerinden rotamızı indirmiştik. O yüzden şu an oradan kendimizi takip ederek devam ediyoruz. Çünkü tabelalar birazcık kafa karıştırıcı açıkçası. Bunu aklınızda tutmanızı öneririz. Çünkü yukarı çıktığınızda internet bağlantısı kopabilir ve artık rota indirmek için geç kalmış olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. North Face Trail'da dönüş yoluna geçtik. Kıyafetlerimizden de anlayabileceğiniz üzere tam olarak 4 mevsimi yaşadığımız bir yol oluyor şu anda. Gerçekten çok enteresan bir tecrübe. Az önce otururken o kadar sıcakladık ki şimdi de dolu başladı ve çok soğuk oldu bir anda. O yüzden hemen dönüş yolculuğuna geçtik. Çok güzel bir manzaraya karşı bir piknik yaptık. Herhalde hayatımızda yapabileceğimiz en iyi piknik olabilir. Yapabileceğimiz demeyelim, belki daha iyilerini de görürüz ama şimdiye kadar yaptığımız kesinlikle en iyi piknikti. Bizi zaten eğer takip ediyorsanız biliyorsunuzdur kahve içmeyi ne kadar çok sevdiğimizi. O yüzden bu yolculukla ilgili en büyük hayalimiz de karavanla geliyor olduğumuz için devamlı termosumuza taze, sevdiğimiz güzel bir kahveyi demleyip yanımıza alıp böyle güzel manzaralara karşı içmekte. Bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Az önce de tam olarak öyle yaptık ve çok enteresan da bir şey söyleyebiliriz. Şu anda bu North Face Trail'ı yapan tek insanlar biziz. Bir miktar korkutucu. Hani böyle filmlerdeki şey olur ya, hani böyle ormanın içinde tek insanlar olursun falan, böyle hani birazcık korkutucu olduğu doğrudur. Ama aynı zamanda da çok farklı bir tecrübe. İnerken muhteşem manzaralı bir bank çıktı karşımıza ve Neden kahve içmeyelim dedik. aynen öyle, hemen burayı değerlendirmek istedik. Küçük kahve molamızın manzarası şu şekilde. Tüm bu manzaralardan dolayı North Face Trail'a geliyorsanız eğer kesinlikle kendinizi zaman olarak kısıtlamamanız lazım. Çünkü 3 saat diye planladığınız rotayı bir bakmışsınız 5 saatte tamamlamışsınız. Çünkü gerçekten bu manzaralarda bazen gördüğü zaman insanın kesinlikle oturup sadece sessizce o manzarayı izlemesi gerekiyor. Bazı yerlerde çok dar olabiliyor yol. O yüzden dikkat edilmesinde fayda var. Hayatımızda görebileceğimiz en güzel manzaralı herhalde teleferik yolculuğuydu diyebiliriz. Manzara çok güzeldi ama aynı zamanda da çok dikti. Zaten herkes bir miktar inerken bir geriliyor. Ama buna değer diye düşünüyorum. Yani sadece çıkarken göreceğiniz manzaralar bile bu ücreti karşılayacaktır. Aynı zamanda da çok da hızlı, yani 1 dakika içinde falan yukarıya veya aşağıya ulaşabiliyorsunuz. Böylelikle Lauterbrunnen'deki ve
belki de İsviçre'deki en merak ettiğimiz rotayı, North Face Trail'ı yürümüş olduk. North Face Trail'ın son durağı kapalı olduğu için, oradan Mürren'e ulaşamayacağımız için bugün biz zaten aralarda farklı yollar da var. Haritadan bakabilirsiniz. Biz kendimize göre farklı bir yol üzerinden döndük. Ama yaklaşık olarak 7-8 kilometre yürümüş olduk. 3 saate yakın sürdü bizim için. Biz çok fazla alışık olmadığımız için sanırım çok fazla hızlı yürümedik. Şunu söyleyebiliriz yollarla alakalı. Gelmeden önce çok fazla anlayamıyorsunuz. Yani ne kadar zorlu veya değil, bunu biraz iyi araştırmak lazım. Biz ikimiz yetişkin olarak yürüdüğümüz için açıkçası bizim için tehlikeli değildi. Ama bazı rotalar mesela gördüğümüz tehlikeli olabiliyor. Bazı yerler çok dar. Bunda da mesela açıkçası dar yerler vardı. O yüzden eğer çocuğunuzla geliyorsanız çocuğunuzun yaşı bunda önemli olacaktır. Veya bizim gibi mesela biz kedimizle bu rotayı yapabilmemiz çok mümkün olmazdı açıkçası, çantasında bile olsa. O yüzden onu gelmeden önce karavanda bıraktık. Tabii ki güvenliğini sağlayıp şimdi Atso'ya doğru gidiyoruz. Bakalım Atso bu süre zarfında neler yapmış. Şimdi aracımızın yanına geldik. Atsu bakalım ne yapıyor? Aslında zaten Atso'nun uyku saati olduğu için muhtemelen uyuyordur diye tahmin ediyoruz. Ve evet, Atsu koltukta uyuyormuş. Doğru tahmin etmişiz. İnsanın kedisini tanıması önemli. Değil mi Atsu? Evet, şu anda uykudan yeni uyandığı için bir miktar uyku mahmuru olduğu doğru. Atsu, kameraya bakmak ister misin? Lauterbrunnen'e veda edip yeniden yollara düşüyoruz. Bu vadinin bizi bu kadar etkileyeceğini açıkçası beklemiyorduk. Ama İsviçre maceramız daha yeni başlıyor. Şimdi rotamız Interlaken. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.